Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, yine sizlerle güzel bir örgü modeli çalışması ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda yapımı bir o kadar kolay, herkesin yapabileceği türde güzel bir modelle geldim. İki şiş örgülerinize çok yakışacak bir model. Şöyle modelin yapımı için arkadaşlar, elimde kar topu ipim var. Şöyle kalınlığını, inceliğini göstereyim sizlere. Şöyle bir ipim var. Şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şiş kullanabilirsiniz. Evet, şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim dilerseniz. Şöyle arkadaşlar, ilmek toplayarak başlıyorum. Siz yapacağınız örgünüze göre ilmeklerinizi toplayıp modelinizi kurabilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi topluyorum. İlmek sayılarımıza gelince ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katları artı bir ilmek ekliyoruz. Şöyle çift ilmeklerden oluşuyor modelimiz. Şöyle ben ilmeklerimi toplayayım. Tekrar sizlere model anlatımı ile geliyorum. Evet, şöyle model anlatacak kadar ilmeklerimi topladım arkadaşlar. 2 ve 2'nin katları artı bir ilmek olarak. İlmek sayılarımızı yine de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 ilmek üzerinden modelimi anlatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen burada kenar ilmeğimi ilk sıram olduğu için şöyle örüyorum. Yine burada bir düz bir ters, örneğimizi bir ters bir düz ilmek sayıları üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle düz ters düz ters düz ters düz ters lastik örgü üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramı ters düz olarak tamamlıyorum. Düz ve ters. Evet, tekrar bu sıramı da aynı ilmeklerimi göründüğü gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, aynı şekilde devam ediyorum. Dört sıra ters düz örgümüzü örüyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramı da ters düz tamamladım. Şimdi tekrar yine aynı şekilde ters düz ilmeklerimi örüyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz olarak 4 sıra bu şekilde örüyoruz. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Evet, şimdi modelimin ön yüzündeyim. Burada şimdi örnek kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi burada örüyorum arkadaşlar. Şimdi burada düz ilmeğimin üzerine örneğimi kuracağım. Şurada bir tane düz ilmeğimiz var. Hemen arkadaki boşluktan bir tane ilmek alıyorum.
Bir tane doluyorum. Yine ilmeğimin içinden bir ilmek daha alıp düz ilmeğimizden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Aradaki ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi yine düz ilmeğimize geldik. Aynı işlemi yapıyoruz. Bir tane boşluktan ilmek alıyorum. Başına doluyorum. Yine ilmeğimin içinden bir tane daha ilmek alıp 3 ilmek. Bir tane ters, düz ilmeğimden arka kısmından bir tane boşluktan ilmek alıyorum. Başına doluyorum. Yine normal ilmeğimin içinden bir ilmek daha aldım. 3 ilmek. Bir tane ters. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bir doladım. 3 ilmek. Bir ters. Boşluktan bir tane ilmek doladım. Bir tane de normal ilmeğimin içinden ilmek çıkardım. Bir ters. Boşluktan bir ilmek doladım. Yine ilmeğimin içinden bir ilmek daha. Yine ters. Evet, yine boşluktan bir tane ilmek başına doladım. Bir tane de normal. Ters. Bir tane ilmek başına doladım. Tekrar. Bir tane ters. Yine burada bir tane düz ilmeğim. Yine aynı şekilde 3 tane ilmek. Kenarda bir tane ters, bir tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi modelimizin hemen arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmeğimiz var. Bunu ördük. Burada 3 tane ilmeğimiz vardı. Bu 3 tane artırmış olduğumuz ilmeklerimizi ters örüyoruz. 3 tane ters, bir tane düz. 3 ters, bir tane yine düz ilmeğimizi düz. 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Yani ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 ters. 1 düz. 3 ters. 1 2 3. Modelimiz 8 sıradan oluşuyor. Hemen tekrar bir düz 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeklerimi ters, düz, ters. Kenarda bir tane düz, son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar modelimin ön yüzündeyim. Yine burada da kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane ters ilmeğimi ters örüyorum. Buradaki ilmeklerimizi yine göründüğü gibi düz ilmeklerimizi düz, 3 tane düz, bir tane ters ilmeğimiz. 3 düz, 1 2 3, bir tane ters. 1 2 3 düz, bir ters. 1 2 3 düz, bir tane ters. Burada da sıra sonuna kadar ilmeklerimizi göründüğü gibi örüyoruz arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar ters, 1 2 3 düz, ters, düz. Yine burada 3 tane düz ilmeğim, kenarda bir tane ters, bir tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde ise
Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Şimdi burada 3 tane ters ilmeğimiz var. İpimizi kendimizden taraf alıyoruz. Buradaki 3 tane ilmeğimi şöyle tek seferde üçünü bir ters örüyorum. Hepsini birlikte örüp burada aynı ilk başta başlamış olduğumuz ilmek sayısına düşürmüş oluyoruz. Yani bir ters bir düze düşürmüş oluyoruz. Bir düz 3 tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Şöyle ters örüyorum. Tekrar bir düz 3 tane ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Bir düz. İpimizi kendimizden taraf alıyoruz. Ters olarak 3 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Bir düz 3 ilmeğimizi birden örüyoruz. Bir düz 3 ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine bir düz tekrar 3 ilmeğimi birden bir düz 3 ilmeğimi birden örüyorum. Kenarda 2 tane ilmeğim bir düz bir ters ilmeğimi de ördüm. Şimdi modelimizin ön yüzünde şöyle bir görüntümüz oluştu. Örneğimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimizi ilk başta ters düz yapmış olduğumuz örgümüzü yapıyoruz. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters. Bu yapmış olduğumuz modelimizin üzerindeki ilmeğimiz ise düz. Aradaki ilmeğimiz ters. Modelimizin üzerindeki düz. Yine ters, düz. Şimdi ikinci örneğimiz birinci sırasındayız arkadaşlar. Yine 4 sıra ters düz örgümüzü örüyoruz. Bu örneğimizin tekrarı. Şöyle yine arka yüzden de ilmeklerimizi göründüğü gibi ters düz lastik örgümüzü örüyoruz. Evet, sıra sonuna aynı bu şekilde geliyorum. Yine tekrar devam ediyorum. Bir sıra daha aynı ters düz örgümü örüyorum. Hemen sıra sonuna geliyorum arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi tekrar modelimizin arka yüzünde bir sıra daha ters düz örgümüzü örüyoruz. Modelimizin ön yüzünde tekrar ilmeklerimizin üzerine örneğimizi kuruyoruz. Şekil veriyoruz arkadaşlar. Bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi düz ilmeğimizin üzerlerinden üçer tane ilmek çıkartarak bu şekilde kendini tekrar eden örneğimiz. Bu sıramı da hemen hızlıca bitirdim. Evet, modelimin ön yüzüne geçtim. Şöyle. Şimdi artık şu kısmı tekrar ediyoruz. Şöyle hemen hatırlatma yapıp videomu sonlandıracağım arkadaşlar.
Çok zamanınızı almak istemiyorum. Ters bir tane ilmeğimiz vardı, onu örüyoruz. Hemen buradaki düz ilmeğimizi ne yapmıştık? Boşluktan bir tane ilmek almıştık. Başına doladık. Tekrar bir tane daha ilmek aldık. Bu ilmeklerimizi de yine bu model üzerine de 4 sıra yapıyoruz. Aradaki ters düz sıramızda 4 sıra, toplamda 8 sıradan oluşuyor. Modelimiz şöyle: bir tane ters yapıyoruz. Yine düz ilmeğimizden 3 tane ilmek çıkartıyoruz. Evet, bu şekilde kendini tekrar ediyor. Daha önce ben biraz daha ilerlemiş olduğum modelimi sizlere göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar modelimi sizlere. Gerçekten yapımı bir o kadar kolay bir model anlatımı ile geldim. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz örneğimiz. Şöyle göstereyim tekrar. Ben alt kısmına lastik gittim. Lastiği biraz sıkı olması için lastiği de yine videolarımın arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Normal lastik örgü ördüm. Burayı farklı örüyorum. Alt kısmı, lastik bölümünü farklı örüyorum. Şöyle biraz daha sıkı duruyor. Şöyle arka yüzü de tertemiz, düzgün, pürüzsüz oluyor modelimiz. Şöyle tekrar farklı açılardan göstermek istiyorum modelimi. İstediğiniz renk ipleri de uygulayabilirsiniz. Kalın veya ince fark etmiyor arkadaşlar. Her ipe gidebilecek bir model. Bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden çok güzel bebek yelekleri yapabiliriz. İster kız ister erkek çocuğu için hırkalar yapabiliriz. Atkılar, bereler yapabiliriz. Büyükler, bayan yeleklerinde, hırkalarında kullanabiliriz bu modeli. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.